Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle yeni gelecek olan iki süvari komutanının becerilerini inceliyor olacağız. Ama öncesinde 2 saniyenizi ayırıp eğer hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu videonun eğitici bir içerik olmasından dolayı daha fazla dostlarımıza ulaşması için bir beğeni bırakıp onların da YouTube tarafından önerilmesiyle bu videoyu izlemesini sağlayabilirsiniz. Ben senin içeriklerini seviyorum. Daha iyi içerikler, daha iyi oyunlar, daha kaliteli içerikler üretmeni istiyorum derseniz de Buy No Game linkimiz aktif olmuş durumda. Açıklama kısmında sizi bekliyor. Oradan da bağış atarak destek olabilirsiniz dostlar. Jiangyu. Jiangyu gelecek olan ilk komutanımız süvari, işgal ve beceri ağacı ile geliyor. 900 öfke gereksinimiyle 1700 hasar faktörü uyguluyor. 3 tane hedefe fan şeklinde bir alana. Hasar kaybı yaşama konusunda bir artış gelmiş. Çünkü bu özelliği aslında bu komutanın çok üst düzey bir özellik. 3 saniyeliğine %30 savunma azaltma etkisi uyguluyor vurduğu hedeflere. Ve bu hasar azaltmasını artışa götürmüşler. Normalde %15 hasar kaybı verirlerdi alan hasarlı komutanlarda. Bu komutanda %25 hasar kaybı mevcut. Vurduğu hedef başına kaybettiği hasarda. Gelinen noktada ikinci becerisinde %40 saldırı bonusu mevcut. Aynı zamanda %15 intikal hızı bonusu mevcut. Bunun dışında rakibi daha iyi kovalayabilmek için de %20 ihtimalle tetikleyebileceğiniz %25 intikal hızı kazanma şansınız da mevcut. Bu intikal hızını kazandığınızda da üzerinizde 3 saniye kalıyor. Ve bu özelliği kazandığınız takdirde de 5 saniye sonra, bu özellik bittikten 5 saniye sonra tekrar tetikleyebilme ihtimaliniz başlıyor. Bir bekleme süresi de mevcut. Gelelim 3. becerisine. 3. becerisi bu komutanın bayraklara, şehirlere saldırması durumunda, bu rally şeklinde de olabilir, swarm şeklinde de olabilir, hasar bonusu kazanmasını sağlıyor. %5 hasar bonusu kazanıyorsunuz böyle bir şey yaptığınızda. Onun dışında normal saldırılarımız %10 şansla 400 direkt hasar faktörü uygulamamızı sağlıyor. Bu özelliği de 3 saniyede bir tetikleyebiliyoruz. 4. becerisine geldiğimizde ise haritadayken rakibimize 900 öfkeyle uyguladığımız ilk becerimizi 50 öfke daha kazandığımız için bu beceriden 850 öfkeye kullanmamızı sağlıyor. Aynı zamanda %5 hasar bonusu veriyor bize. Ve bu bonus 6 defaya kadar birikip %30 hasar bonusuna çıkabiliyor. 10 saniye üzerimizde kalabiliyor dostlar. Bu özelliği vermişler ve bu kadar yüksek, güçlü bir özellik vermişlerken bir dengeleme koymazlarsa olmazdı. Yanına da şöyle bir şey eklemişler dostlar. İntikal hızımızdan %10 kaybediyoruz. Bu intikal hızı kaybımız steklerle birlikte birikip %10, 6 stek birikip %60 intikal hızı kaybına çıkabilir. Ya da direkt %10 intikal kaybı olabilir. Hani bu tam olarak oyuna geldiğinde görebileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz bir şey olduğu için tam olarak bir şey söyleyemiyorum ne yazık ki. Ustalık becerisine geldiğimizde ise %10 beceri hasarı artışı kazanıyoruz kıtalarımızın hasarında. Ve bir tur sonra, yani burada söylenilen ifadede bir tur sonra öfke buff'ı kazandığımızda, yani öfke kazanım buff'ı aldığımızda beceri hasarımıza 3 saniyeliğine %10 artış geliyor. Bu özellikle 5 saniyede bir tetiklenebiliyor ustalık becerisinde. Jiangyu ustalık becerisiyle birlikte değerlendirdiğimizde çok yüksek hasar faktörüne sahip olan, aynı zamanda rakibin savunmasını da elinden alan güzel bir komutan olmuş açıkçası. Agresif olarak rallilerde çok fazla göreceğimizi düşünüyorum ben. Gelelim Jadwiga. Bu şekilde okunuyor mu tam emin değilim ama Jadwiga bir Polonyalı kraliçe herhalde, komutan. Bakalım neleri varmış. 1000 öfke gereksinimiyle 1500 hasar faktörü uyguluyor ve 3 saniyeliğine %20 hasar artışı kazanıyoruz. Özellikle ikinci komutan olarak kullandığımız komutanlar bu tarz hasar artışlarından çok güzel faydalanabiliyorlar. Hasarları çok yüksekse güzel işler yapabiliyorlar. Bu komutan da bu sayede iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. İkinci becerisinde haritadayken %10 süvari savunması ve %15 intikal hızı kazanıyor ve bu komutan garnizon ağacına sahip bir komutan olduğu için garnizondayken daha farklı özellikler kazanıyor. Garnizondayken de %20 savunma ve %20 sağlık gibi yüksek statlar kazanabiliyor. Ki sağlık statı oyunda çok az komutanların becerisinden gelir. Ve bu becerinin bu şekilde ayarlanmış olması da onun garnizonda güzel işler çıkarmasını sağlayacak dostlar. Üçüncü becerisine geldiğimizde ise bu komutanın önderlik ettiği kıtalar %10 beceri hasarı azaltıyor. Yani daha az hasar alıyor beceriden. Aynı zamanda garnizondayken süvari birimleri okçulara %1 daha fazla hasar veriyor. Piyadelerdense %5 daha fazla hasar alıyor dostlar. Bu böyle bir negatif özelliği olan bir beceri. Biraz sıkıntılı diyebiliriz ama
piyadede çok güçlü rallici komutanlar olmadığı için süvariler çok sıkıntı yaşayamayacaklardır diye düşünüyorum. Jadwiga'nın 4. becerisinde ise önderlik ettiğiniz kıtalar %10 beceri hasarı artış kazanıyor ve rakibin beceri hasarını aldığınızda ise 3 saniye boyunca 50 öfke yenileme kazanıyorsunuz ve bu öfke yenileme sonucunda 150 öfke kazanıyorsunuz ki becerinizi 1000 öfke yerine 850 öfkeye kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yalnız bu özelliği 8 saniyede bir tetikleyebiliyoruz. Aslında hani beceri hasarımızı atana kadar ki geçen süreçte bir 5 saniye 6 saniye kaybettiğimizi düşünürsek 2 saniye falan sonra yeniden rakipten hasar almamız durumunda bu özelliği tetikleyebileceğiz demek oluyor. Ustalık becerisinde ise rallilere %10 hasar bonusuyla karşılık veriyorsunuz. Yani karşı saldırı, normal saldırı ve beceri hasarımız konusunda %10 bonusumuz var. Ve ilk beceriyi kullandığımızda 4 saniyeliğine %10 daha az hasar alma gibi bir etki geliyor ustalık becerisinde. Bu komutan gayet güzel olmuş bence dostlar. Hani şöyle bir şey olmuştu. Zenobia, Maurya William rallilerine karşı ya da okçudaki Ramses, Nebukadnezar veya işte YSG gibi rallilerde zorlanıyordu. Çok hızlı bir kayıp yaşayabiliyordu. Bunları tutmakta hani zor geçiyordu o süreçler. Bu komutanla birlikte aslında o komutanlara karşı olan garnizon savunmaları biraz daha iyi hale gelmiş olacak diye düşünüyorum. Jadwiga ile ilgili düşüncelerim bu şekilde. Jiangyu ile ilgili de şöyle bir düşüncem var. Jiangyu çok yüksek hasarlar atabilen bir komutan olduğu için ve öfke gereksinimi de düşük olduğu için aslında rallileri çok iş yapabilecek potansiyele sahip olan bir komutan. Ve hani ben alanda güzel bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum. Özellikle rallilerde. Open Field'da biraz daha sıkıntı olacaktır açık alan savaşlarında. Çünkü kendisine verdiği hasar bonusu %30'a çıktığında rakibi yok edecek seviyeye geliyorsunuz 4. becerisinde ama intikal hızı kaybı yaşamasından dolayı rakip geri çekilirse çok fazla kovalama şansınız olmayacak. Özellikle bu intikal hızı kaybının steklenmesi durumunda yani %60'a çıkması durumunda rakibi kovalarken süvari de olsanız sıkıntı yaşayacaksınız. O yükseğe çıkmış olan hasarınızı çok yansıtamayacaksınız. Rakip sizi unuttuğu takdirde ise çok fazla cezalandırabilecek bir komutan aslına bakarsanız. Tek sıkıntı bu komutan birazcık kırılgan olmuş. O anlamda rallileri güzel olacaktır ama alanda kullanırken biraz daha tanklığını artıracak komutanlarla kullanmak gerekebilir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Yeni aktif olan Buy No Game linkinden beni destekleyip yeni ekipmanlar almamı sağlayabilirsiniz. Böylece size yönelik çıkaracağım içeriklerde daha kaliteli işler yapabilirim. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan oyuna dair sorular varsa da yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Sizler için cevaplandırıyor olacağım.